Herkese merhaba, Öz Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapımı çok kolay ve bir o kadar da lezzetli olan San Sebastian cheesecake yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen tarifime geçiyorum, iyi seyirler diliyorum. Öncelikle karıştırma kabıma 400 gram taze peyniri alıyorum, yani 2 paket. Ben taze peynir kullandım arkadaşlar, daha susuz ve daha koyu bir kıvamda olduğu için. Labne peyniri de kullanılabilir tabii ki ama eğer labne kullanıyorsanız mutlaka suyunu süzdürüp de kullanırsanız çok daha iyi olur. Üzerine 1 su bardağı şekeri ekliyorum ve peynir ve şekeri içinde şeker eriyinceye kadar iyice çırpıyorum. Bu arada malzeme miktarlarının detaylarını açıklama kısmında da yazıyorum arkadaşlar, oradan da bakabilirsiniz. Peynir ve şekeri iyice çırptıktan sonra üzerine 1 kutu kremayı ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Tarif hakkındaki düşüncelerinizi de videonun altına yazarsanız çok sevinirim. Ve ayrıca tarifimi sevdiklerinizle paylaşırsanız bu beni çok mutlu eder. Şimdi artık yumurtaları ekleyebilirim. Yumurtalar ve tüm malzemeler oda ısısında olursa çok daha iyi olur. Yumurtaları tek tek eklemek önemli. Birinci yumurtayı ekledim, biraz çırptım. Tekrar ikinci ve üçüncü yumurtayı da ekliyorum. Tepeleme 1 yemek kaşığı un ekliyorum. 1 paket vanilya ekledim. İstemiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Kendi tercihinize bağlı. Yarım çay kaşığı da tuz ekliyorum. Un içinde kaybolana kadar çırpıyorum. Ve cheesecake'imin harcı hazır oluyor. Sizin de gördüğünüz gibi hazırlaması çok kolay ve lezzeti de bir o kadar nefis bir tatlı arkadaşlar ve ayrıca çok da hafif. Denemediyseniz kesinlikle tavsiye ediyorum. Kıvamı bu şekilde olmalı. Epeyce bir akışkan kıvamda. Şimdi artık kalıbıma boşaltabilirim. Ben 22 santimlik bir kalıp kullandım arkadaşlar. Eğer siz daha büyük bir kalıp kullanıyorsanız malzeme miktarlarını kalıbınızın ölçüsüne göre arttırabilirsiniz. Yağlı kağıdımı güzel bir şekilde kek kalıbımın içine yaydım ve harcımı da içine boşaltıyorum. Harcı kalıba koyduktan sonra tepsiyi bu şekilde birkaç kez tezgaha vuruyorum ki içindeki hava kabarcıkları çıksın ve kürdanla o hava kabarcıklarını patlatıyorum. Şöyle bir gezdiriyorum içinde hava kabarcığı kalmasın diye. Ve önceden ısıttığım 190 derece fırında üzeri pembeleşinceye kadar pişiriyorum. Ben yaklaşık 35-40 dakika pişirdim arkadaşlar. Ama fırından fırına göre pişme süresi değişebildiği için sizin gözünüz fırında olsun. Üzeri pembeleşince alabilirsiniz. Ve kalıbı hafifçe salladığınızda bu şekilde sallanıyorsa tamamdır. Evet, cheesecake'im pişti. Şimdi fırından çıkarıp soğumaya bırakacağım. Oda ısısında soğuduktan sonra en az 5 saat, hatta vaktiniz varsa daha fazla bile beklese çok daha iyi olur. Ben buzdolabında 7 saat beklettim arkadaşlar. Artık yağlı kağıdını da çıkarabilirim. Evet, cheesecake'imi servis tabağıma aldım. Şimdi dilimleyeceğim. Evet, şimdi size göstermek istiyorum. Kıvamına, lezzetine, ölçüsüne tam güvendiğim nefis bir tatlı oldu. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.